arada ilk sabah güne daha önce Amazon'dan sipariş verdiğim siparişleri Locker'dan almaya giderek başlıyorum. Çünkü bugün son günü. Bazı ülkelerde Amazon 7 gün boyunca o Locker'da tutuyor. Burada 3 gün boyunca tutuyor. Biz gelmeden burada olan ihtiyaçlarımızı Amazon'dan sipariş verdik. Amazon İtalya'dan. Bunu aslında gittiğiniz her ülkede kullanabilirsiniz. Çok faydalı oluyor. Her ülkede artık Amazon Locker'lar var. 24 saat açık. Hiç otele falan söylemeye gerek kalmadan daha önce sipariş verirsiniz gelmeden. Geldiğinizde de Amazon Locker'dan alabilirsiniz. Mesela bir tane kanguru Türkiye'de 20.000 lira ama Amazon İtalya'dan yaklaşık 8.000-9.000 liraya geliyor. Maalesef ülkemizde bebek ürünleri çok pahalı. Amerika vlogunda da izlediyseniz Türkiye'de 70.000 lira olan bebek arabasını Amerika'dan 12-13.000 liraya alabilmiştik. Türkiye'de maalesef distribütörler bebek aileleri sömürüyorlar. Onun dışında başka takviye gibi diğer elektronik ihtiyaçlarımızı da Amazon'dan aldık. Şimdi Locker'dan teslim almaya gidiyorum. Burası böyle otelimizin yakınında metro durağı gibi bir yer. Altında da bir sürü dükkanlar var. Amazon Locker'da buralarda bir yerde olması lazım. İşte Amazon Locker'a geldik. Şimdi siparişimizi teslim alacağız. Şimdi uygulamadan Start Pickup diyorum. Bluetooth'u aktifleştir diyor. Büyük ihtimal Bluetooth'la bağlanacak. Connecting diyor. Open diyorum. Open Locker diyorum. Ve açıyorum. Diğer açıldı. Şimdi havaalanından otele gelirken şöyle bazı olaylar yaşadık. Birincisi havaalanında bebek arabası pasaport kontrolünden sonra ve valiz tesliminden de sonra oversize bagaj kısmına geliyor ve bayağı bekledik. Bebek Zeynep'in kucağında uyuyor. Zeynep'in artık kolu tutmamaya başladı. O kadar çok bekledik ve bir tane arkanızı yaslayıp oturabileceğiniz bank yok. Bankları böyle hep arka yaslamasız yapmışlar. Ve bayağı sıkıntı çektik. Sonrasında biz kaldığımız yeri Booking'den tuttuk. Onun hakkında da bilgi vereyim. Lombardia 40 Luxury Suite isminde. Aklınızda olsun. Çünkü birçok otel hem çok pahalı hem de çok küçük, yani valiz açacak bir yer bile yok. Büyük oda tuttuğunuzda da fiyat haliyle daha da artıyor. Ama burası otel değil. Böyle birkaç odası olan bir suite, apart tarzı bir yer. Ancak gayet güzel, kalınabilir, sessiz, temiz, yatakları rahat ve giriş yönergeleri falan gayet güzel bir şekilde bize iletildi. İşte kapıdaki kodu girerek çok rahat bir şekilde dairenize ulaşabiliyorsunuz. Biraz Airbnb tarzı bir yer. Sonra Booking'de burayı tuttuğunuzda bize bedava transfer ayarladı Booking. Ben aslında kayıt aşamasında bebek koltuğu yazmıştım ama Booking firmaya iletirken bunu iletmemiş. Sonra neyse adam bizi karşıladı. İsmimizi yazmış tablete. Sonra başladı mırın kırın etmeye. İşte bebek koltuğu söylememişsiniz. Şimdi ne olacak? Beni polis çevirirse 500 euro ceza yiyeceğiz falan filan. Ya diyoruz tamam bak biz söyledik, iletilmemiş. Sistemsel bir hata olmuş. Sorumluluk bizde. Yani arka koltukta bebek kucağımızda biz gideriz falan. Diyor ki ben de babayım. İşte burası Türkiye değil, burası İtalya. Burada kurallar çok sıkıdır. Orada laf arasında bize ırkçılık yapıyor. Ulan sen Türkiye'ye geldin mi? Türkiye hakkında ne biliyorsun yani? Hemen kafasındaki o ön yargıları orada bize kustu. Ancak sorumluluğun bize ait olduğunu, yani şu an ne yapalım, bu saatte yeni bir transfer mi ayarlayalım? Seni tutmuşuz sonuçta. Neyse adam mırın kırın ede 45 dakikalık bir yolculukla suite'imize geldik. Yani bebekli aileler aklınızda olsun. Eğer transfer vesaire ayarlayacaksanız otokoltuğunu da kesinlikle not olarak düşün. Sonrasında bir sürü polemiğe girmemiş olursunuz. Kaldığımız suite Lombardia bölgesi olarak geçiyor. Burası Lombardia Caddesi. Burada 40 numaralı binada kalıyoruz. Şimdi size o giriş aşamalarını vesaire de göstereceğim. Evet işte 40 numara. Buradan bu şekilde çıkıyoruz. Böyle tarihi bir asansörle çıkıyoruz. Tuş takımı bu şekilde. Lobi gibi bir şey var ama burada insanlar olmuyor. Şu şekilde işte 4, 5 bunların her biri oda. Biz de şu 1 numaralı odada kalıyoruz. Evet kahvaltıya gidiyoruz ama bu sefer bir fazlayız. Asil etrafı izleyerek şimdilik rahat bir şekilde gidiyor. Şimdi Roma'da bebek arabası sürmek de problem. Çünkü kaldırımların halini görüyorsunuz. Çoğu yerde de Arnavut kaldırımı var. O nedenle biz aslında kabin boy daha basit bir bebek arabası da vardı. Onu getirecektik ama bu traktör gibi olan, kocaman tekerleri olan bebek arabamızı buraya taşıdık. Çok ağır olmasına rağmen. Bu bebek arabalarında ya çocuk rahat ediyor, anne baba zorlanıyor, ya anne baba rahat edip çocuk konforsuz bir seyahat ediyor. Öyle bir algoritma var.
Şimdi Trevi Çeşmesi'ne yakın bir yerde Galleria Colonna diye bir yere geldik. Burası bir sanat galerisi. Aslında tek amacımız bebeğin soluklanması ve emzirecek bir yer arayışımızdı. Ancak buranın çok güzel de bir bahçesi var. Asıl o bahçede de biraz dinlenelim, o Roma'nın kalabalıklığından kaçalım diye buraya uğradık. Burada özellikle barok tarzda bir sanat arşivi var. Sonrasında da bahçeyi gezebilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri sadece girişe izin veriliyor ve 15 euro kişi başı giriş ücreti var. Bu müzenin içinde çok büyük bir de böyle büyük salon dedikleri galeri var. Harika pozlar burada çekebilirsiniz. Aslında bahçe çok güzelmiş. Şu üst katı da var. O üst katından da büyük ihtimal güzel bir Roma manzarası izleniyor. Ancak yine bebekli olmanın problemleri, bu merdivenleri bebek arabasıyla çıkmamız imkansız. Biz sadece izlemekle yetiniyoruz. Şimdi galerinin kafesine geldik, oturduk bir mola vermek için. Sabah cappuccino içebiliyorken cappuccino içme hakkımızı kullanıyoruz. İtalya'da biliyorsunuzdur belki kahvaltıda cappuccino içebiliyorsunuz ama öğleden sonra cappuccino içmek yasak gibi bir şey. Yani içmiyorlar ve cappuccino içmeyi isteyen kişileri de ya hani turist ya da görgüsüz olarak nitelendiriyorlar. O yüzden genellikle gerçekten böyle daha küçük yerlere gittiğinizde bu bir sorun. Cappuccino isteyemiyorsunuz öğleden sonra. Ama tabii Roma artık çok turistik bir yer olduğu için turistler hani cappuccino'yu çok fazla istedikleri için buna alışmış durumdalar. İtalyanlar bunu vermekten çok mutlu olmuyor. Böyle çok daha hani nasıl diyeyim fazla milliyetçi İtalyanlar mı diyelim. Onlar pek mutlu olmuyorlar ama tabii ki hani, turistler istediğinde veriyorlar. Sadece biraz asık suratla verebiliyorlar. Biz daha öncesinde kuzenimle Siena şehrine gitmiştik. Orası daha küçük bir şehir. O yüzden çok fazla turist yok. Daha az yani en azından. Ve o şehirde de daha yukarıda küçük bir kafeye gitmiştik. O kafede biz öğleden sonra öğrenci olarak paramız çok fazla olmadığından bari bir kurabiyeyle sütlü kahve içerim de biraz midemizi tutsun diye cappuccino söylemiştik ve biz cappuccino'yu söylediğimizde gerçekten benim söylediğim garson gitti diğer garsona söyledi. Aralarında gülüştüler. Tahmin edebiliyorum yani artık neyi görüştüklerini. Sonra geri geldi. Gerçekten cappuccino mu istediniz diye sordu. Evet dedim. Bir daha güldüler. Gitti kahveyi getirdi ama verirken de suratında bir böyle alaycı bir gülüş vardı. Maalesef bu yaşandı gerçekten ve ben bunu zor yoldan öğrenmiş oldum. Evet, burası neresi? Largo di Torre Argentina diye geçen bir arkeolojik kazı alanı. Buranın şimdi birkaç tarihi özelliği var. Burası bir Sezar'ın öldürüldüğü yer. Milattan önce 44 yılında düşünün. Daha tarihler 0 yılını göstermeden önce. Burada suikaste uğrayarak öldürülmüş. Şimdi burada küçük bir kule de var. Şimdi buranın isminde Argentina geçiyor ama Arjantin'le çok bir ilgisi yok. Bu kuleyi inşa eden papalık tören uzmanı bir adam var. Johannes Burckhardt diye bir adam. Onun memleketi Strasbourg. Onun da Latince ismi Argentoratum. Ondan dolayı buranın adında Argentina geçiyor. Yani Arjantin'e çok bir ilgisi yok. Günümüzde de bu arkeolojik alanı halkın kullanımına açık hale getirmişler. Benim için asıl güzel yanı şu oldu. Roma'da maalesef şöyle oturup soluklanabileceğiniz alan çok sınırlı. Bir hengame almış gidiyor. Yani durup 1-2 dakika video çekebileceğiniz bir alan bile yok çoğu yerde. Çok kalabalık. Yani sürekli sanki bizim Eminönü Sultanahmet'te bir hengamenin içinde dolaşıyormuşsunuz gibi. En azından şurada 2 tane bank bulduk da burada biraz soluklanıyoruz. Siz de burayı ziyaret listenize ekleyebilirsiniz. Roma'da birçok yerde şu şekilde sebiller de bulunuyor. Sürekli akıyorlar. Bizim Osmanlı'nın çeşme kültürü gibi. Burada da sürekli bu çeşmelerle karşılaşabilirsiniz. Size bu çeşmelerden bahsetmiştim. Bunlara nazoni deniyormuş. Nazo Latince'de burun demek. Şu su akan yer sanki koca bir buruna benzediği için bunların ismi nazoniymiş. Roma kültüründe zaten geçmişten gelen ve günümüzde de hala birçok yerde sürekli su akan bu çeşmeleri görebilirsiniz. Koca burunlu çeşmeler. Evet, bir başka ana baba günü olan Roma'da gezilmesi gereken yerlerden biri İspanyol Meydanı ve İspanyol merdivenleri. Bu meydan adını yüzyıllardır burada olan İspanya Büyükelçiliğinden almakta ve bu merdivenler de yukarıda bir kiliseye doğru çıkıyor. 135 basamak varmış. Saymak bedava. Zamanında da bu meydanın alt kısmı İspanya'ya, yukarıdaki kilise de Fransa'ya bağlıymış ve bu merdivenlerde aslında bu iki ülke arasındaki gerilimin arasındaki bir köprü vazifesi olarak yapılmış 1700'lü yıllarda.
Aslında merdivenlere oturmak yasaklandı dense de görüyorsunuz merdivenler ana baba günü. Yani bu kadar insana ceza yazmak çok mümkün değil. Herkes bu kuralı delip merdivenlerde oturuyor. Dünya çapındaki ünlü de 1953 yapımı Roma Tatili filminde görünmesiyle daha da artırmış. Günümüzde zaten Roma her yeriyle ana baba günü olduğu için burası da gerçekten karınca gibi insan dolu bir meydan. İspanyol Meydanı'nın hemen yan sokağında da Pompi diye meşhur bir tiramisucu var. Burada Pompi ve Two Size iki meşhur tiramisucu ve bunlar arasında bir rekabet var. İnsanlar da işte Pompi'ci misin, Two Size'cı mısın diye ikiye ayrılıyorlar. Önünde de uzun bir sıra oluyor. Şimdi biz de deneyeceğiz bakalım. Evet, aldık bakalım şimdi deneyeceğiz Zeynep ve Asil'le birlikte. Abi Roma Belediyesi turistler oturmasın hiçbir yere diye sürekli geçsinler diye çalışıyor. Yani şuraya baksana insanların sefaletine. Yani bir tane koca meydan, oturacak bank yok. İspanyol merdivenleri şurada. Normalde teorik olarak oraya oturmak yasak. İnsanlar yine de oturuyor tabii ki de. Şuraya da normalde insanlar oturmasın diye şöyle demir yapmış ki ama yine de insanlar şurada bak tiramisu yemeye çalışıyor. Şekil A'da görüldüğü üzere. Yani ben bu kadar rahatsız hissettiğim başka bir şehir görmedim yani. Bir tane soluklanacağınız bir park yok, bir bank yok. Yani çocuklu aileler için büyük eziyet özellikle. Çocuğunuz varsa bence büyümesini bekleyin. Bizim gibi hata yapmayın. Pompi'den tiramisu'muzu aldık. Şöyle. Görüntüsü güzel. Biz klasik tiramisu'yu aldık çünkü ben zamanında yemiştim. Antep fıstıklı ve meyvelisini yemiştim. Klasik daha güzeldi diye hatırlıyorum. Şimdi deneyeceğiz. Evet, Roma'da yeni bir gün. İstikamet Vatikan. Ayrı bir ülkeye gidiyoruz. Bir nevi taksiyle 15 dakika bir mesafede. Uber bilek çağırdık ama böyle Vito geldi. O da bizim bugün şansımız. Bugün aslında bizim biletimiz yok. Size Vatikan Müzesi ve Sistine Şapeli için biletinizi çok önce almanız gerekiyor. Bir hafta 10 gün önce bile bilet yoktu. Biz biraz geç kaldık ve bilet bulamadık. Ama şöyle bir şey var. Her ayın son pazarı Vatikan Müzesi ücretsiz. Çok uzun sıralar oluyormuş. Ama biz yine de şansımızı deneyeceğiz. Bir de San Antonio Bazilikası için biletimiz var. Oraya bilet nispeten daha fazla bulunabiliyor. Ama bu bedava girişle sabahtan Vatikan Müzesi'ne girmeye çalışacağız. Bebekli olmamızı kullanarak öne geçmeye çalışacağız. Umarım işe yarar ve Vatikan Müzesi'ni görebiliriz. Hem de ücretsiz bir şey. Vatikan yüz ölçümü en küçük ülke. 0,44 kilometre kare bir yüz ölçümü var. Ve nüfus yaklaşık 800 kişi. Bunlar da zaten orada görevli din insanları vesaire. Tamamı UNESCO Dünya Mirası altında ve Vatikan'ın tek geliri yani vergi toplama gibi bir şey olmadığı için müzelerden elde edilen bilet satış gelirlerinden tamamen ülke kendini döndürüyor esasen. Tabii Vatikan'da Papa hem devlet başkanı hem ruhani lider ve siz Vatikan'da doğsanız bile Vatikan vatandaşlığı alamıyorsunuz. Sadece Papa'nın onayıyla alabiliyorsunuz. Ve resmi dil Latince. Latince dil seçeneği olan ATM'ler bile bulunuyormuş. Ve Vatikan dünya şarap tüketiminde bir numara. Kişi başı ortalama 74 litre şarap tüketiliyor. Bu da haliyle kişi sayısının az olmasıyla ilgili bir istatistik. Şansımız yaver gidiyor gibi. Bakın şu arkadan şuradan sıra başlıyor. Şu bütün Vatikan'ın etrafında kilometrelerce bir sıra var. Ancak bizi direkt sıranın en önüne aldılar. Burada bekleyin dediler. Şimdi 9'da alım başlayınca büyük ihtimal ilk bizi alacaklar. Evet şu an sıranın en önündeyiz. Burada bir bebekli sırası. Burada da o ücretsiz girmek isteyen kilometrelerce kuyruklar var. Biz şu an sıranın en önünde müzenin açılmasını bekliyoruz. Direkt bizi alacaklar. Şansımız bugün yaver gidiyor. Evet müzeye ilk biz girdik. Müzeye ilk biz girdiğimiz için her yer bomboş. Ama biz bir emzirme molası verdik. Neredeyiz? Burada Vatikan Post Office var. Aynı zamanda müzenin içinde. Buradan insanlar kendilerine kartpostal gönderiyorlarmış. Ama bugün pazar olduğu için kapalı. Bu da aklınızda olsun. Şimdi Vatikan Müzesi aslında 54 farklı müzeden oluşuyor. Biz şu an Pinacoteca, umarım doğru okumuşumdur, isimli müzedeyiz. Burası aslında Vatikan Müzesi'ndeki resim arşivini barındırıyor. Vatikan Müzesi'nin tamamı aslında zamanında papalara gelen hediyeler, onların yaptırdığı resimler, işte heykeller, Roma tarihindeki tarihi eserleri içeren bir müzeler kompleksi. Burada özellikle Sistine Şapeli, Haritalar Galerisi ve Rafael odaları önemli salonlar arasında bulunuyor. Onun dışında gezmeye gerçekten vakit yetmez yani. Çok büyük bir kompleks. Burada meşhur son akşam yemeğini görüyorsunuz. Devasa bir halıya, kilime neyse artık işlenmiş.
Müzenin en etkileyici yerlerinden biri bu harita galerisi. Duvarlarda 40 adet İtalya'nın farklı illerini ve coğrafi bölgelerini resmeden fresk bulunuyor. Toplam 120 metre uzunluğunda bir tünel. Sistine Chapel'ine giderken buradan zaten geçiyorsunuz. Ama tavanların süslemeleri ve tavan işlemeleri de insana kendine hayran bırakıyor. Şükür zorlu bir Vatikan müzeleri turumuz bitti. Aslında dediğim gibi detaylı gezseniz saatler sürebilir. Biz Sistine Chapel'ini görelim istedik ama bunun için de aynı Ikea'ya bir giriyorsun bir daha çıkamıyorsun ya, mecburen bütün rotayı izlemen lazım. Dar dar koridorlardan, daracık odalardan geçerek Sistine Chapel'ine en son ulaşıyorsun. Ama aynı Ikea'da olduğu gibi aslında kestirme yollar var ve o kestirme yollardan geçiş tamamen oradaki güvenlik görevlisinin inisiyatifine kalmış durumda. Bize yardım eden bazıları oldu. Hani o kestirmeleri, kapılarını açanlar oldu. Ama bir tane en kestirme vardı. O kapıyı bize açmadı adam ve dönerken de gerçekten yine bakıştık onunla. O tüm yolu böyle fazladan bir 45 dakikaya falan o adam yüzünden geçirmek zorunda kaldık. Sistine Chapel'inde fotoğraf ve video çekmek yasak. Ben kamerayı çıkarır çıkarmaz adam müdahale etti. Gizli gizli çekenler var. Sistine Chapel'in özelliği şu: tavanda Michelangelo'nun yaptığı resimler, çizimler var. Normalde Michelangelo heykeltıraş biliyorsunuz. Resim yapmayı çok kabul eden biri değil ancak Papa istediği için kabul etmek zorunda kalıyor ve iskele kurup en yukarıda böyle sırt üstü uzanarak o resimleri yapmış zamanında. Sistine Chapel ismi de 4. Sixtinus. Buranın yapım emrini veren Papa'nın isminden geliyor. Bunun önemi şu: yeni Papa belirlenirken herkes orada toplanıyor biliyorsunuz ve en son hani o beyaz duman çıkma hikayesi var. Yeni Papa'nın belirlendiğini gösteriyor. O Sistine Chapel'ine toplanarak yeni Papa seçiliyor. İnsanlar da orada oturup böyle dakikalarca kenarlara oturmuşlar. Resimleri, manzaraları izliyorlar. Ancak dediğim gibi buraya geldiğinizde dakikalarca tıklım tıklım dar koridorlardan yürümeyi göze alarak gelmeniz lazım. Şimdi bugün pazar ve bedava gün olduğu için de ayrıca kalabalıktı ama yine de zaten normal zamanda da buranın biletleri önden bittiği için ya biletler hep bitikli halde. O yüzden zaten burası hep kalabalık. En azından sabah gelmek ya da eğer imkanınız varsa hani guided tur alıp gelmek çok daha mantıklı. Aziz Petrus Meydanı'nda giriş sırası. Bu sefer şansımız yaver gitmedi. Bebekle sokmuyorlar. Bu sırayı da beklemek imkansız. Biletimizi yakacağız. Artık Bazilika'yı görmemiş olacağız. Bu meydanı da göremedik. Şuna bak, sadece meydana girmek için bu kadar insan bekliyor. Roma'da en AVM'ye benzeyen yer Termini ismindeki hem tren istasyonu hem de otobüslerin kalkış noktası. Termini aynı zamanda Airbnb ve otellerin de yoğun olduğu bir bölge. Turistik yerlerdeki o tuvaleti bile olmayan minnacık restoranlardan gına geldi. Yani gerçekten şöyle adam gibi tuvaleti olan, rahat rahat oturup yemek yiyebileceğiniz bir restoran gerçekten sınırlı. Bir başka önerdiğim Ginger bu anlamda daha rahat ve en güzel alternatiflerden biri. Bugün de Termini'de İtalya'ya geldik. Burası da çok büyük ve rahat bir alan. Aynı zamanda burada yemek katında Five Guys gibi dünya çapında hamburgerci var biliyorsunuz. Onun Roma'daki tek şubesi de burada bulunuyor. Onun yanında Wagamama başka bir sushi restoranı daha ve farklı en azından daha nezih yemek yiyebileceğiniz yerler Termini içerisinde var. Bu Termini'de işte Guess, Sephora, Carrefour gibi markaların satış noktaları da var. Yani bir nevi AVM'si büyük bir transport noktası. Aklınızda olsun. Yılda 1,5 milyon euro toplanan o meşhur çeşmenin önündeyiz. Sabah 7.30 nispeten daha az insan var. Öğlene doğru burası izdiham oluyor, ana baba günü oluyor ve insanlar o nedenle buraya 5'ten itibaren gelip fotoğraf çekmeye, burayı daha sakinken görmeye başlıyorlar. Burası normalde M.Ö. 19 yılında Roma su kemerinin son noktası olarak burada su akarken 1762'de bu son barok tarzdaki tasarımına ulaşmış. Burada bir gelenek var, belki birçoğunuz biliyorsunuz. Çeşmeye arkanızı
dönüp sol omuz üstünden sağ elle para attığınızda, işte bir tane para attığınızda tekrar Roma'ya gelme, 2 tane para attığınızda aşkı bulma, 3 tane para attığınızda da evlenme dileği anlamına geliyor. Yani bunu da çeşitlendirmişler para toplamanın farklı yöntemleri. Tabii ben hem evli hem aşkı bulmuş biri olarak ve Roma'ya bir daha gelmek istemeyen biri olarak para atmadım haliyle. Belki ikinci çocuk isteyenler falan diye çeşitlendirselerdi daha çok para toplayabilirlerdi. Ve dediğim gibi bu para 1,5 milyon euroyu buluyor yıllık. Bu da hayır kurumlarına bağışlanıyormuş. Burada Neptün'ün arabasını çeken deniz atları zıt durumda. Birisi uysal ve sakin, diğeri ise dizginlenemeyen vahşi olanı sembolize ederek tasarlanmış. Sol tarafta bolluk heykeli, sağ tarafta ise sağlık heykeli yer alıyor. Gördüğünüz gibi yılan genelde sağlığı temsil ettiği için orada yılanı görmektesiniz. Bizim tıp ve eczacılık logolarında da genelde kullanılır. Sol tarafta da işte meyvelerin olduğu bir kase görüyorsunuz. O da bolluğu temsil ediyor. Ve burası traverten taşlarıyla inşa edilmiş durumda. Şimdi doğru açı her şeyden önemli. Aşağıda insanlar birbirine izliyor orada fotoğraf çekilebilmek için. Ancak şu gördüğünüz yan tarafta kimse yok. Burası yandan görüyor diye insanlar büyük ihtimal burayı böyle kötü çıkacak, tam karşıdan göremiyoruz diye sanıyorlar. Ancak bakın çektiğim fotoğrafı size göstermek istiyorum. Doğru açı her şeyden önemli. Kolezyumda da güzel fotoğraf noktaları var. Sabah erken saatlerde özellikle bu yan taraflar oldukça sakin. Siz de bu alternatif noktalardan fotoğraf çekmeyi kesinlikle deneyin. Günümüz tabii sosyal medya dünyası. Yani şuraya bakın, insanların hiçbir tasarıma bile bakmıyorlar. Yani şöyle bir durup 2 dakika incelemiyorlar bile. Gelip fotoğrafını çekip herkes gidiyor. Maalesef hayat böyle. Onun için insanlar en öne geçmek için sabah 5.30'da geliyorlar. Şu an Pantheon'un önündeyiz. Sabah 9'a biletimiz var ve saat şu an 8:55. Gördüğünüz gibi devasa yine biletli kuyruğu, çok uzun bir şekilde biletli kuyruğu var. İşin garibi, bilet alma kuyruğu biletli kuyruğundan daha kısa. Ancak maalesef burası bebekle birlikte öne geçmemize izin vermedi ve bu sırayı da beklememiz bizim bebekle birlikte mümkün değil. Dolayısıyla ben Pantheon'la ilgili size birkaç bilgi verip içine biz girememiş olacağız. Pantheon ilk defa M.Ö. 27 yılında tüm tanrılar için bir tapınak olarak inşa edilmiş. Pan zaten tüm demek. Pantheon tüm tanrılara adanmış anlamına geliyor. Ancak bu ilk yapı yangınlar sonucunda tahrip olmuş. Bu günümüzde mevcudiyetini koruyan yapı da M.Ö. 126 yılında tekrar inşa edilmiş. Pantheon'un en büyük özelliği 43 metre çapa sahip bir kubbeye sahip olması. Bu dünyanın en büyük kubbesi sayılıyor. Bizim Ayasofya ve Selimiye 32-33 metre olması lazım ve bunun tepesinde de tek ışık kaynağı olarak bir açıklık var. Buna da oculus deniyor. Buradan sızan ışık hüzmeleri zaten güzel bir atmosfer yaratıyor içeride. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra da 7. yüzyılda burası kiliseye dönüştürüldüğü için günümüze kadar bir ibadethane olarak günümüze kadar ulaşabiliyor. 2000 yıllık bir tarihe sahip bir yapı şu an arkamda gördüğünüz Pantheon. Ancak burası da yine insan seli ve içeri girmek için büyük çaba harcamanız gereken yerlerden bir tanesi. Chiesa di San Ignazio di Loyola isminde bir kilise var. Orada bir ayna var. 1 euro attığınızda aktif hale geliyor ve tavan arka planıyla, o tavandaki güzel desenle kendinizi aynada çekebiliyorsunuz ve insanlar orada 1 saat 2 saat sıra bekliyorlar sırf fotoğraf çekilebilmek için. Ancak Basilica di San Andrea della Valle ismindeki bu bazilika herhangi bir sıra olmadan girebilirsiniz. Burada da 2 tane ayna bulunuyor ve yine aynı pozları burada da çekebilirsiniz ve burası da çok harika bir iç tasarıma sahip ve boşuna sıra bekleyip para ödemeden de burada güzel sahneler yakalayabilirsiniz. Aklınızda olsun. Evet, Navona meydanındayız. Burası aslında milattan sonra 1 yılında, evet bu Roma'da tarihler böyle, milattan sonra 1 yılında stadyum olarak inşa edilmiş 30.000 kapasiteli bir stadyummuş ve zaten tipi de şöyle stadyum
stadyumun orta alanı gibi. Şimdi de burası büyük bir meydan olarak kullanılıyor. Burada 3 tane çeşme var. Bunlardan bir tanesi 4 Nehir Çeşmesi. 1648 yılında yapılmış. O zaman 4 kıta biliniyormuş. Bu 4 kıtanın en büyük 4 nehrini temsilen yapmışlar. İşte Tuna, Ganj, Nil ve Rio de la Plata nehirlerinin birleşimini simgelemişler. Nil Nehri heykelini o zaman Nil Nehri'nin kaynağını bilmedikleri için yüzü örtülü bir şekilde yapmışlar. Bu da ilginç bir bilgi. Zamanında binlerce insanın öldüğü Kolezyum'dayız. Burası normalde bir amfiteyatro olarak inşa edilmiş zamanında. Burası aynı zamanda zalim Nero'nun, Roma'yı yakan Nero'nun sarayının ortasındaki bir göl alanına inşa edilmiş. Nero öldükten sonra halkın ona karşı tepkisini dizginlemek için ondan sonra gelen kral buraya bu Kolezyum'u inşa ettirmiş. 50 bin ila 80 bin kapasiteli bir yapı burası. Tabi ortasında gladyatörler savaşmış, hayvanlar birbiriyle savaştırılmış ve hayvan avlama üzerine savaşlar yapılmış. Sonrasında Hristiyanlıkta gladyatör savaşları ve hayvan katliamları yasaklandıktan sonra burası biraz kaderine terk edilmiş. Özellikle 1349 yılında bir deprem meydana gelmiş ve bunun o yarım görüntüsünün sebebi de depremde yıkılması ve sonrasında da bir miktar yağmalanmış. Şu an girişte çok sıkı güvenlik önlemleri var. Sürekli güvenlikten geçiyorsunuz. Bunun da sebebi 2 tane İngiliz turist zamanında buranın duvarına yazı yazdığı için çok sıkı güvenlik önlemleri getirmiş. X-ray kontrolü, pasaport kontrolü ve şu anda da duvara yazı yazmanın cezası hem hapis hem de binlerce euroluk hem de 15 bin euroya varan cezaları var. O nedenle katı bir prosedür uygulanıyor. Kolezyum bileti 18 euro. 18 euro verdiğinizde göreceğiniz manzara bu. Şurada demir seyir alanları var. Herkes burada fotoğraf çekmek için birbiriyle yarışıyor. Şu aşağıda da arena kısmını izleyebiliyorsunuz daha yakından. Aslında arenaya giriş bileti ayrı satılıyor ama o neresi ben tam anlayamadım. Daha üst katlara da çıkılabiliyor. Eğer kendinize güveniyorsanız üst katlara da çıkabilirsiniz. Kolezyum biletiyle Roma Forum bileti birlikte satılıyor. Ama Roma Forum dediğimiz zaten antik bir alan. Eski Roma tarihi kalıntılarını içeren. Roma diğer Avrupa şehirlerinin aksine park ve yeşil alan olarak oldukça bakir bir şehir. Bırakın parkı, şöyle soluklanacağınız bir bank bile yok yani. Şehirde birkaç meydanda bir iki bank dışında gerçekten sürekli hareket halinde olmanız gereken bir yer. Ancak sadece şehrin daha üst taraflarında bizim de kaldığımız suite yakın, Lombardiya Caddesi'ne yakın bir yerde Villa Borghese isminde büyük bir park var. Burası önceden Borghese ailesine ait bir alanmış. Sonradan devletleştirilmiş ve şimdi de içerisinde golf sahası, hayvanat bahçesi ve Borghese Sanat Müzesi diye bir yapı daha var. Çok geniş bir yeşil alan. Eğer Roma'da vaktiniz kalırsa ve böyle soluklanacak da bir yer arıyorsanız burayı da ziyaret edebilirsiniz. Aslında İspanyol merdivenlerinde üst tarafında kalıyor. Oradan başlıyor ve şehrin üst tarafında ve şehrin yukarısına doğru devam eden bir alan. İspanyol merdivenlerinin üstünde de güzel bir manzara izlenen bir noktada bulunuyormuş parkın içerisinde. Bu Villa Borghese'nin alt tarafında kalıyor. İspanyol merdivenlerinin de üst tarafı oluyor. Pincio isminde, artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Bir seyir alanı da var. Harika bir Roma manzarası. Özellikle gün batımında buraya gelmenizi şiddetle tavsiye ederim. Evet, Roma Havaalanı'ndayız. Dönüş yolculuğu başlıyor. Tax refund biraz anlatayım. Biz Apple'dan AirPods almıştık. Yaklaşık 50 euroluk bir tax refundumuz vardı. Direkt olarak 220 numaranın yanlarında vergi iade ofisleri var. Hem devletin gümrük ofisi hem de Planet ve Global Blue'nun ofisleri var. Ben direkt Global Blue'nun kioskundan
pasaportumu okutup bilgileri girdiğimde onaylandı dedi ve kartıma geri yatacak. Herhangi bir gümrükten mühür istemedi. Biliyorsunuz orada stamp needed yazarsa devletin ofisine uğramanız gerekiyor ve ürünleri kontrol ettirmeniz gerekiyor. Biz her ihtimale karşı check-in'den önce, bagajları vermeden önce bunu yaptık ki gümrük memuru görmek isteyebilir diye. Ancak yaklaşık 50 euroluk bir iadede ve teknolojik üründe direkt olarak kiosktan halledebildim. Sizin de aklınızda olsun. It takes so little just to make me smile.